İstanbul'un dar ve yokuşlu sokaklarından birinde zamanın durduğu küçük bir dükkan vardı. Bu dükkanın tabelasında sarı harflerle Murat Usta Antika ve Cam Tamiri yazıyordu. İçeride hava her zaman biraz tozlu ve yoğun bir ahşap kokusuyla doluydu. Duvarlarda eski saatler, raflarda gümüş şamdanlar ve köşelerde kadife koltuklar duruyordu. Akşam güneşi dükkanın vitrinine vuruyor, içerideki cam parçalarını elmas gibi parlatıyordu. Gün batımı dükkanın içine turuncu bir ışık yayıyordu. Murat Usta, 60 yaşlarında, beyaz saçlı ve çok sakin bir adamdı. Elleri her zaman biraz boyalı veya tozlu olurdu. Gözlüğünü burnunun ucuna indirmiş, masasındaki küçük bir vidayla uğraşıyordu. Yanında 15 yaşlarındaki çırağı Ahmet vardı. Ahmet dükkanın önündeki kaldırımı süpürüyor ve yoldan geçenlere bakıyordu. Sokak yavaş yavaş sessizleşiyordu. İnsanlar işlerinden çıkmış, evlerine dönüyordu. Kediler dükkanın önündeki sıcak taşların üzerine uzanmıştı. Murat Usta yorulmuştu. Çay bardağındaki son yudumu içti ve derin bir nefes aldı. Bugünlük bu kadar çalışma yeterliydi. Tam o sırada sokağın başından bir ses duyuldu. Hızlı ayak sesleri sessizliği bozuyordu. Genç bir kadın kucağında büyük ve örtüye sarılmış bir eşya ile dükkana doğru koşuyordu. Nefes nefese kalmıştı. Saçları dağılmış, yüzü heyecandan kızarmıştı. Dükkanın kapısına geldiğinde durdu ve kapıdaki küçük zili çaldı. Ahmet süpürgeyi kenara bıraktı ve içeri girdi. Murat Usta başını kaldırdı. Gözlüğünü düzeltti. Genç kadın kapıda duruyordu. "Merhaba, iyi akşamlar Murat Usta. Lütfen kapatmayın. Çok önemli bir durum var." Murat Usta gülümseyerek ayağa kalktı. Ses tonu her zamanki gibi yumuşaktı. "İyi akşamlar, hoş geldiniz hanımefendi. Sakin olun, henüz kapatmıyoruz. Buyurun, içeri girin." Pelin elindeki ağır paketi dikkatlice masanın üzerine koydu. Derin bir nefes alıp terini sildi. "Çok teşekkür ederim. Adım Pelin. Ben bir alt sokakta oturuyorum. Aslında sizi daha önce birkaç kez gördüm ama hiç tanışmamıştık." Murat ustabaşı ile selam verdi. "Memnun oldum Pelin Hanım. Ben de Murat. Bu da yardımcım Ahmet." Ahmet hemen atıldı. "Hoş geldiniz Pelin Hanım. Size bir bardak su getireyim mi? Çok yorgun görünüyorsunuz." Pelin gülümsedi. "Çok naziksiniz Ahmet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gerçekten biraz su harika olurdu." Ahmet su getirmek için dükkanın arkasına gitti. Pelin masanın üzerindeki paketi açmaya başladı. Paketin içinden eski, gümüş çerçeveli, çok zarif bir ayna çıktı. Ancak aynanın çerçevesi bir köşesinden kırılmıştı ve gümüşleri kararmıştı. Pelin üzgün bir sesle konuşmaya devam etti. "Murat Usta, bu ayna benim büyük annemden kaldı. Yarın sabah erkenden başka bir şehre taşınıyorum. Eşyalarım kamyona yüklenecek. Ama bu aynayı paketlerken yanlışlıkla çarptım. Bu haliyle götüremem. Bu gece bunu tamir edebilir misiniz? Biliyorum, çok geç oldu ama bu ayna benim için dünyadaki en değerli şey." Murat Usta aynaya yaklaştı. Elindeki büyüteçle çerçeveyi inceledi. Pelin'in gözlerindeki endişeyi gördü. "Kolay gelsin bana o zaman. İşimiz biraz zor ama imkansız değil. Gümüşü çok eski ve hassas. Taşınma telaşınız var demek. Hayırlı olsun. Yeni eviniz nerede?" Pelin suyunun bir yudumunu içti. "Teşekkür ederim usta. İzmir'e gidiyorum. Yeni bir iş, yeni bir hayat. Ama bu ayna yanımda olmazsa kendimi yalnız hissederim. Onu her gün görmeye alıştım." Murat Usta aynayı yavaşça çevirdi. Çerçevenin arka tarafındaki tahta bölümü kontrol etti. O anda garip bir tıkırtı duyuldu. Murat Usta kaşlarını kaldırdı. Aynayı biraz salladı. Arka taraftaki tahta, kapak hafifçe yerinden oynadı. "Burada bir şey var," dedi Murat Usta. Pelin şaşkınlıkla masaya yaklaştı. "Bir şey mi var? Ne olabilir ki?" Murat Usta küçük bir tornavida aldı.
Tahta kapağın kenarını yavaşça araladı. Birden aynanın içinden küçük, paslı bir anahtar yere düştü. Metalin yerdeki taşlara çarpma sesi dükkanda yankılandı. Herkes sessizce yere baktı. Ahmet anahtarı yerden aldı ve Murat Usta'ya uzattı. "Bu çok eski bir anahtar usta," dedi Ahmet. Pelin anahtarı eline aldı. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. "Bu inanılmaz. Ben bu aynayı çocukluğumdan beri biliyorum. İçinde bir şey olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Büyükannem bana hiç söylemedi. Acaba bu anahtar neyi açıyor?" Murat Usta gülümsedi. Beklenmedik durumlar onu her zaman heyecanlandırırdı. "Hayat bazen böyledir Pelin Hanım. Eski eşyalar sırlarını en doğru zamanda söylerler. Belki de bu anahtar İzmir'deki yeni hayatınızda size şans getirecek. Belki de eski bir sandığın anahtarıdır." Pelin anahtarı çantasına koydu. Yüzündeki korku ve telaş gitmiş, yerini büyük bir meraka bırakmıştı. "Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tamir işi ne kadar sürer usta?" "Ben bekleyebilirim." Murat Usta saatine baktı. "Bir saat kadar sürer. Ahmet, bize hemen taze bir çay söyle yan dükkandan." "Pelin Hanım, siz şöyle köşedeki koltuğa oturun. Hem dinlenin hem de biraz sohbet edelim." Pelin koltuğa oturdu. Murat Usta işine başladı. Önce gümüşleri özel bir sıvıyla temizledi. Sonra kırık parçayı büyük bir dikkatle birleştirdi. Ahmet çayları getirdi. Dükkanın içinde çay kaşıklarının sesi ve saatin tıkırtısı vardı. Pelin İzmir'deki planlarından bahsetti. Murat Usta da eski İstanbul hikayelerini anlattı. Zaman çok hızlı geçti. Bir saatin sonunda Murat Usta aynayı havaya kaldırdı. Ayna şimdi pırıl pırıl parlıyordu. Kırık yerden eser yoktu. Pelin ayağa kalktı ve aynaya baktı. Kendi yansımasını gördüğünde gülümsedi. "İnanamıyorum. Eskisinden bile güzel olmuş. Ellerinize sağlık Murat Usta. Gerçekten bir sihirbaz gibisiniz." Murat Usta mütevazı bir şekilde başını eğdi. "Rica ederim, görevimiz. Güzel günlerde güzel hatıralarla kullanın. Aynanız artık yeni yolculuğuna hazır." Pelin çantasından parasını çıkardı ve ödemeyi yaptı. Aynayı tekrar dikkatlice sardı. Gitme vakti gelmişti. Kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtı ve dışarıdaki serin akşam havasını içine çekti. "Her şey için çok teşekkür ederim Murat Usta. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Yardımlarınızı ve bu güzel sohbet için minnettarım." Murat Usta kapıya kadar ona eşlik etti. Ahmet de yanlarında duruyordu. "Biz de çok memnun olduk Pelin Hanım. Yolunuz açık olsun. İzmir'e bizden selam götürün. Kendinize çok iyi bakın." Pelin gülümsedi ve el salladı. "Çok sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın." Ahmet ve Murat Usta bir ağızdan cevap verdiler. "İyi akşamlar. Güle güle gidin." Pelin sokağın karanlığında gözden kaybolana kadar arkasından baktılar. Murat Usta derin bir iç çekti. "Gördün mü Ahmet? Her eşyanın bir hikayesi, her insanın bir yolu var. Hadi bakalım, şimdi dükkanı kapatabiliriz." Ahmet kepenkleri indirirken Murat Usta dükkanın ışıklarını söndürdü. Anahtarı çevirdi ve kapıyı kilitledi. "Sana da iyi geceler Ahmet. Yarın sabah erken gel, unutma." "Tamam ustam, merak etmeyin. İyi geceler, Allah'a ısmarladık." "Güle güle evladım, görüşmek üzere." Sokak artık tamamen sessizdi. Sadece uzaktan gelen bir vapurun sesi duyuluyordu. Murat Usta yavaş adımlarla evine doğru yürümeye başladı. Kalbinde birine yardım etmenin ve gizemli bir anahtarın hikayesine tanık olmanın huzuru vardı. Yarın yeni bir gündü ve dükkanında tamir edilmeyi bekleyen daha pek çok hikaye vardı. Bu heyecan dolu hikayeyi dinlerken her bir cümleyle kelime hazineniz biraz daha zenginleşti ve Türkçe yolculuğunuzda kendinizi çok daha güçlü hissediyorsunuz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.